Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da Alaska haritasındaki kalan yükseltmeleri toplamaya devam ediyorum. Destek olmak için videoları beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Aracımı değiştirdim. Rezvani aracından Defender, Land Rover Defender aracına geçtim. Zorlu bir araç, yani kar üstünde çok zor hareket edebilen bir araç. Bununla toplamaya devam edeceğim. Rezvani aracımı garaja çektim. Garajdan bu aracı çıkardım. Onun yerine bu araçta devam edeceğim. Bir lastik değişimi yapacağım. Hemen aracımı çalıştırıp farları yakıyorum. Şöyle garaja gidip farklı bir lastik alacağım. Özelleştiriyorum lastikler. Şu an takılı olan JAT MS3 lastikleri. JAT MS2'yi deneyeceğim. Yani JAT MS2'lerle deneyeceğim. Bunu Scat 800'de kullanmıştım. Gayet iyi sonuç vermişti. Bakalım Land Rover Defender'da nasıl bir sonuç verecek. Göreceğiz. Rengimizi de değiştirelim. Ya da kalsın. Orijinal rengiyle böyle kalsın. Garajdan çık diyorum. Motorumu çalıştırıp farlarımı açıyorum. Haritada da göstereyim yükseltmeyi. Garajdan çıktıktan sonra şuradan geliyorum. Bu yol kapalı olduğu için şu borunun altından geçip şöyle şuradan yükseltmeye doğru gideceğim. Çok yakın. Zaten Rezvani aracında bu sol alt tarafta bırakmıştım. Buradan buraya kadar gelmektense e, garaja çekip garajdan yeni bir araçla devam etmeyi tercih ettim. Dediğim gibi Rezvani kadar güçlü bir araç değil. Altı yere yakın olduğu için karda bayağı zorlanıyor. Karı süpürerek gittiği için. Ama yine de bununla yükseltmeleri toplamaya devam edeceğim. En azından farklı bir araçta deneyimimiz olur. Evet, AVD'yi açmadığımızda bayağı kayıyor. AVD'yi açıp o şekilde deneyelim. Yine daha iyi. Daha iyi ama hızlı gitmemeye çalışalım çünkü bayağı dengesiz gidiyor. İyi karda ama yüksek değildi boyu karın da. Bakalım bu karda nasıl bir performans gösterecek. Kara dalıyorum. Düşük vitesi alayım. Bak, karda biraz zorlanıyor çünkü böyle görmüş olduğunuz gibi altı yere yakın olduğu için karı süpürerek gidiyor resmen. O yüzden kamyonlarla aslında gelmek daha mantıklı ama ben izci araçlarını da test etmek istiyorum. Yine fena değil. Vurmuyor en azından. Buradan daha önce geçtiğim için aynı yerden gitmeye çalışayım. Alaska haritasında aslında kullanılmayacak araçlardan biri. Vites yükselteyim.
Yer yükseltmeleri de farklı araçlarla alayım. Dediğim gibi farklı araçlar kullanıyorum. Yani hem araçları test etmiş oluyoruz. Hem de farklı zorluklar görmüş oluyoruz. Böyle hiç taşlığa girmeden sağdan dönüyorum. Suya girmeden kenardan gideceğim. Ağacın arkasından dolanıyor. Bakalım yükseltme neymiş. Yükseltilmiş bir süspansiyon kiti eski yollarda ve arazi arasında macera yapmak için iyidir demiş. Kamyon listesine Freightliner. Kullanmadığım bir kamyon. Bu haritada aslında hiç kullanmadığımız kamyonların parçası çıktı. Şöyle buradan karşıya geçip devam edeyim. Oyunda bir titreme var gibi geliyor bana. Keşke karşıya geçemeseydik. Niye takıldık böyle ya? Bu hızlı olmaması lazım. Altta taş mı var acaba? Evet, şurada çok taş olabilir. Yok, oyunda bir titreme var. Araca dönüyorum. Başka bir araç alacağım. Kesinlikle Alaska'da kullanılmayacak diye araç. Gaza ne kadar basarsanız basın. Çok zor hareket ediyor yani lastiklerin iyi olmasına rağmen. Nereye yetişmiyor herhalde. Hadi ince at. Zaten yola çıktım ya. Yani otonomicinin kötü tarafı da bu. Yani motor çalışsa bile
kullanabiliyorsunuz vinci ama mesafesi çok kısa. Fazla da güçlü değil yani, büyük kamyonları çekmekte zorlanıyor vinç. Oyunda çok kötü titreme var. Güncelleme mi geldi diyeceğim acaba. Bir oyunun güncellemelerine ve driver güncellemelerine bakayım. Bazen titremeyi gözle görülür şekilde şu anda olduğu gibi hissediyorum yani, akıcı değil. FPS kaybı var. Kesinlikle bu aracı kullanmayacağız. Kamyon mağazasına girip izci araçlarına bakıyorum. Apache vardı bizden. International Bloodstart 1700. Kullanmadığımız şu iki araç kaldı. Bunlar da zaten çok büyük araçlar değil. Rezane. Aslında Ford F750'yi kullanmak isterdim ama henüz açılmış değil, ya da Hummer. Kullanmadığımız çok güzel araçlar var. Yani Burlak 6x6 gibi. Bunlar DNC ile gelen kamyonlar. Depomuza gidelim bakalım. Apache ile mi gitsek acaba? Yani farklı bir araç kullanalım yani. Hep aynı araçla, bu da 6x6 olması lazım. Hemen özelleştir diyelim. Önce lastiklerden başlayalım. Bu zincirli lastiklerle yol alamayız. MHS3, MHS2 var. MHS3'ü alalım. Süspansiyon stok zaten. Şanzıman ısınma oranları diyorum. Motor. Yakıt tüketimi 5.2. 8 ve 5.2 diyor ama yakıt tüketimi çok fazla. Gücü de çok fazla. Ee, 5.0 mı alsak? 5.0. Yani şu ikisinin aslında yakıt tüketimleri aynı. 4.0'dansa 4.4 almak daha mantıklı. Yakıt tüketiminden ödün vereceksek 5.0 alalım. Alalım ya, alalım. Zaten yakıt tankerimiz de var. Herhangi bir sorun olursa otonomizciyi alırım tabii vinçten. Yakıt ilavesi yaparız. Şnorkel de takalım, ne olur ne olmaz suya girebiliriz. Ya, tavan rafı güzel olmadı ya. Çok dengesiz yaptı aracı yani. Bundansa gövde onarım malzemelerini atmak daha mantıklı olacak. Yeterli. İki lastik var zaten. Yakıt tankı 80, onarım parçaları 150. Yani yakıt tankı fazla. Yeter diye düşünüyorum. Arka tampon stok. Stok kalsın. Tavan üstü. Tavan sis farlarını takayım. Ön tampon. Ağır hizmet tipini alalım ön tampondan. Jantlar.
Bunda da 3'e alayım. Rengi güzel değil. Şundan güzel bir renk seçelim. Turuncu, siyah, beyaz. İyi mi? Ya da böyle siyah bir şey mi olsun? Kıpkırmızı bir şekilde mi gezelim acaba? Bu DLC ile gelmiş. Orijinal rengi bu. Tamam, turuncu olsun bu da. Bunlardan takmayacağım. Garajdan çıkıyorum. Bakalım yükseltme. Yukarıda, ortada bir yerde, buradan başlayalım. ABD'yi açıyorum tabii ki. Yüksek kalıyor. Karda çok iyi iş çıkarması lazım. Şuradan bakıyorum. Yanlış yönden gitmeyelim. Buradan karşıya geçeceğiz. Yükseltme bayağı ileride. Diğeri de şurada. Buradan karşıya geçip böyle yoldan dönüyoruz, devam edeceğiz. Fabrikanın oradan bir yerden bakarız. Oo. Bakıyorum. Karda çok daha hızlı. Geçmiyor mu? Hasar aldık. Maalesef geçmiyor. En yükseklerden bile geçmedi. Aslında şu üstte sis farlarını takmasaydık geçerdi ama yapacak bir şey yok. Garaja geri dönmektense şuradan hemen etrafından dönmeye çalışacağım. Açıları ezmeden geçmeye çalışıyorum. Diflok her zaman açık zaten bunda. O Rezvani kadar iyi değil Apache. Rezvani bunda daha iyiydi. Dönüşü de zor oldu ya. Aslında buradan karşıya geçebilirsek şöyle yardırabilir miyiz? Gerek yok. Çünkü bayağı ormanlıktan geçecek. Düdükte yine iyi ilerliyor ama rampalarda kötü bir performans vardı.
Daha üstüne taktığımızda daha fazla ışık veriyor. Ondan dolayı şuradan geçmedi zaten. Aslında tüketimi çok fazla değil. Diğer motoru da alabilirdik ama zaten güçle ilgili değil de araziyle ilgili bir problemimiz var. Yani lastikler küçük olduğu için zemini tutmuyor. Zemini tutmadığı için de, daha doğrusu kar aracın altına yapışıyor. Bundan dolayı lastikler zemine sağlam yapışamıyor. Yollarda fena değil. Yavaşladı. AVD'yi kapatalım bakalım. Oo, önden çekişli. Hiç ilerlemiyor. AVD olmasa demek hiçbir yere ilerleyemeyeceğiz. Sanki buradan gelmiştim herhalde. Hatta şu sol taraftan inmiştim. Şimdi karı yarıp geçtik. Fena değil ya. Kullanılır Chevrolet. Bakalım. Ha, sola döneceğiz. İşareti yanlış yere atmışız. Yani. Oo, buradan. Sudan geçeceğiz. Bakalım su performansı nasıl? Fena değil. Belki karda iyi olmasa da suda gayet iyi iş çıkardı. Fabrikaya giden yol. Yükseltme şurada. Acaba fabrikanın yanından mı geçeceğiz? Ya da şuradan mı ineceğiz? Gidelim bakalım.
Burada bir yükselti var gibi ama emin olamadım. Şuradan gelip bu aralardan falan da geçebilir aslında. Şu aradan karşıya gidip şuradan da geçebiliriz. Bakalım. Ha, bizim yakıt aracımız burada. Gelmişken yakıt dolduralım. Yakıt deposundan Chevrolet Apache doldur. Çok iyi. Aracı burada bırakmam iyi olur. Şurada bir geçiş vardı. Burada konuşması var. Evet. Buradan dönüyorduk. Daha dönersek ve sağdan gitmeye çalışsak. Ha, şuradan inebiliriz. Tamam. Apache sen inersin. Benim adım Chevrolet Apache. Senin inmen lazım. Direkt arasından bir yerden geçmem lazım. Burada ormandan geçemeyecek miyim? Şöyle. Ha, şurada solumda kalıyor. Dağa tırmanmamız lazım. Tırmanır mı acaba? Burada Alaska'da yükseltiler çok belli olmuyor. Oo, bayağı yüksekmiş. Böyle şey nerede kalıyor yükseltme? Ha, yükseltme de zaten bunu iptal edeyim. Direkt yükseltme nerede kalıyor? Bu arada kalıyor. Solumuzda ağaçlar var. Ağaçların arasından geçerim ben. Şuradan gideyim. Hiç tırmanmaya gerek yok. Bakalım. Apache dar bir araç. Geçeceğimi düşünüyorum. Burada da tırmanıyoruz. Kenardan gideyim bari. Yanlış yoldan geldik herhalde ya. Buradan gitmeyecektik. Buradan da yukarı tırmanıyoruz. Zaten bilerek koymuşlar herhalde. Böyle zorlu bir yere. Oo, burası daha yüksek. Direğin sağında yol gibi bir şey var. Bakalım orada. Biraz eğim daha az gibi. Şöyle zikzak çizerek. Eskiden böyleymiş, böyle direkt yol yok. Zikzak çizerek gidiyor musunuz? Şöyle etraftan dolanarak bakalım. Hop. Hop. Vallahi geldik. Hop 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 hop. Hop. Burada durursanız kaybedersiniz. Böyle kafa üstü inmem lazım. Önü yere değecek ama yanlamasına inersem geriden ineyim. Bakalım. Hop. Böyle daha iyi oldu.
Evet, büyük yükseltmemizin daha yanına geldik. Bakalım, inşallah bu işime yarayan bir şeydir. Motor çıktı. Küçük araçların sınırlarını daha da zorlayan bu motor bir miktar yakıt verimliliği pahasına gelişmiş güç çıkışı ve dayanıklı hızlanma sağlar diyor. O Land Rover Defender Rezvani pardon. Land Rover Defender. Kullandığım araçlar zaten. Bakalım, Rezvani Hercules'e takalım. Hemen hatta bir sonraki yükseltmeyi Rezvani ile alalım. Bakalım Head 8 ve 6.2 nasıl bir motormuş. Daha sonra diğer videoda Rezvani'yi yükseltip bu diğer yükseltmeyi de yine Rezvani ile alalım. Her yükseltmeyi farklı bir araçla aldık aslında. Güzel bir farklılık oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi destek olmak için videoları beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.